Anime soslu, karanlık ve kıyamet sonrası bir dünyada geçen, Souls-like mekanikleriyle harmanlanmış o ilginç oyunumuza, yani Code Vein'e hoş geldiniz. Eğer bu oyunun hikayesini tek bir cümleyle özetlemek gerekirse o cümle net bir şekilde şudur: İnsanlığını kaybetmemek için kalanın son damlasına kadar savaşan, hafızasını yitirmiş vampirlerin trajik ayakta kalma mücadelesi. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu sonuna kadar oynatırsanız da çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Gelin bu karanlık, gotik ve dramatik hikayenin detaylarına bizim tarzımızda giriş yapalım. Dünya büyük bir felaketle çöktükten sonra insanlık, canavarlarla savaşması için ölüleri diriltip süper güçlere sahip vampirlere, yani Revenant'lara dönüştürüyor. Fakat bu ölümsüzlüğün iki laneti var: geçmişi unutmak ve sürekli kan arzulamak. Kan bulamayan Revenant'lar akıllarını kaybedip Lost adı verilen iğrenç canavarlara dönüşüyorlar. Bir de üstüne bu kan susuzluğunu bitirmek için yapılan deney patlayınca Kraliçe adında bir baş belası doğuyor. Kraliçeyi binbir güçlükle indiriyorlar ama öldüğü an şehri dış dünyadan ayıran zehirli bir kırmızı sis kalıyor. Şehir bir avuç insan, kan peşinde vampirler ve canavarlarla tam bir kapalı cezaevine dönüyor. İşte bu kaosun ortasında hafızasını kaybetmiş biz uyanıyoruz. Bizim numaramız büyük. Kuruyan kan ağaçlarını kanımıza canlandırabiliyor ve başkalarının hafızalarını okuyabiliyoruz. Louis ve ekibiyle bir olup şehri bu kan kıtlığından ve sisten kurtarmak için yola çıkıyoruz. Spoiler geliyor ve geldi. Yolculuğun sonunda anlıyoruz ki kraliçe aslında ölmemiş. Parçaları delirmemeye göze alan güçlü Revenant'ların içine mühürlenmiş. Biz de bu parçaları toplayıp dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. En iyi sonda yol arkadaşımız Lou, kendini feda edip tüm o zehirli parçaları emerek şehre sonsuz kan sağlayan bir ağaca dönüşüyor. Kırmızı sis kalkıyor ve biz de ekibimizle birlikte sisin ardındaki o devasa gizemli dış dünyaya doğru yelken açıyoruz efendim. Bütün mevzu bundan ibaret. İyi de değil, kötü de değil. Beğenmesem de Souls-like bir oyuna hikaye anlatımı olarak da bir amaç eklemek fena bir fikir değil açıkçası. Code Vein özünde Souls-like kokan bir aksiyon RPG oyunudur. Yani mantık tanıdık, zorlu düşmanlar, milimetrik kaçışlar, canınız çıktığında oturduğunuz o kayıt noktaları ve öldüğünüzde arkada bıraktığınız o tecrübe puanları. Oynanışa soft bir başlangıç yapmak istersem elinizdeki kılıçla veya devasa kalkan kılıçlarla basılı tutarak blok yapabiliyorsunuz. Ama bir Dark Souls oyunu kadar dayanıklı değil. Blokladığınızda canınız az da olsa gitmeye devam edebiliyor ve duruşunuz çok çabuk patlayabiliyor. O yüzden daha çok acil durum freni gibi kullanılıyor. Savuşturma tuşuna bastığınızda karakterin üstündeki Bloodveil zırhına göre bir hamle yapıyor. Zamanlamayı tutturursanız düşman sersemletip sinematik bir animasyonla düşmanın ciğerinden kanı söküp alıyorsunuz. Dark Souls'taki gibi tuşa bastığınız an tık diye peri yapmıyor. Karakterin zırhın o pençeyi, kuyruğu çıkarma süresi olduğu için düşmanın hamlesinden yarım saniye önce basmanız gerekiyor. Ya da daha önce. Alışması biraz sabır istiyor ama oturunca da tadından yenmiyor. Bu oyun ben sadece Dark Souls taklidi değilim diyerek masaya 3 tane çok sağlam fantezi koyuyor. Gelin o mekaniklere yakından bakalım. Diğer Souls oyunlarındaki gibi oyunun başında ben büyücü olacağım deyip oyunun sonuna kadar aynı tarzda oynamak zorunda değilsiniz. Oyunda Blood Code denilen bir sistem var. İstediğiniz an tek bir tuşla karakterinizin sınıfını şak diye değiştirebiliyorsunuz. Canınız tank olup devasa kılıçla bodoslama dalmak mı istedi? Hemen Atlas kodunu takıyorsunuz. Yok ben arkadan büyü atıp uzaktan izleyeceğim mi dediniz? Caster koduna geçiyorsunuz. Bu kodlar sayesinde açtığınız aktif ve pasif yetenekleri belli bir süre kullandıktan sonra ustalaşıp başka kodların altına da takabiliyorsunuz. Yani tamamen size özel hibrit ve oyun tarzınıza göre anlık değişen muazzam bir yetenek kombinasyonu yaratıyorsunuz. Souls oyunlarının o insanı depresyona sokan yalnızlık hissi bu oyunda yok. Yanınızda hikayeden tanıdığınız Louis, Yakumo ya da Mia gibi yapay zeka bir yol arkadaşı alabiliyorsunuz. Canınız bittiğinde kendi canlarından size verip sizi diriltiyor ve kombolarınıza eşlik ediyor. Eğer ben hardcore oyuncuyum, yardım istemem derseniz bu arkadaşları evde bırakıp haritaya dımdızlak tek başınıza da çıkabilirsiniz. Tek başınayken oyun tam bir işkenceye dönüşüyor. Orası ayrı. Çünkü oyun gerçekten iki kişi oynamak için dizayn edilmiş. Açıkçası bir boss için 10-15 dakika harcamak istemediğimden dolayı aldım yanıma partnerimi. Gondikledim bossların hepsini. Biz bir Revenant'ız, yani vampiriz efendim. Haliyle dövüşürken düşmanın kanını emmemiz gerekiyor. Üstümüzdeki o ceketler, zırhlar, az önce de bahsettiğim gibi arkasından mekanik kollar ve akrep kuyrukları çıkartan birer silah. Düşmanların arkasına geçip ya da saldırısını tam zamanında perileyip kanını emdiğinizde büyü ve yetenek kullanmak için gereken ikor barınızı dolduruyorsunuz. Bir nevi mana olarak düşünebilirsiniz. Dövüşün ortasında dayak yedikçe ya da milimetrik kaçışlar yaptıkça dolan bir fokus, yani odaklanma barı. Bu barda olduğunda karakterimiz mavi mavi parlıyor. Düşmanların bizi yere düşürmesi zorlaşıyor. Saldırılarımız hızlanıyor ve düşmanı havaya fırlatıp havalı bir kan emme kombosu yapabiliyoruz. Yaptım mı derseniz yapmadım. Neyse. Kılıç animasyonları tam bir anime şöleni. Karakterlerin o devasa iki elli kılıçları arkasında
ortasından siyah kırmızı efektler çıkararak savurması, tek elli kılıçlarla yapılan o seri kombolar görsel olarak göz banyosu yaptırıyor. Hele o özel yetenekleri kılıç kombolarının arasına yedirdiğinizde ekranda adeta havai fişekler patlıyor. Burada dürüst olalım. Bir Dark Souls ya da Elden Ring'deki o baltanın kemiğe çarpma, kılıcın kalkanı dövme, o küt küt eden kemikli ağırlığı Code Vein'de tam olarak yok. Vuruş hissi kötü değil. Düşmana vurduğunuzda çıtır çıtır sesler geliyor. Canavarlar geriye doğru sendeliyor. Ama oyun biraz daha hafif ve akıcı hissettiriyor. Yani etten ziyade biraz daha jöleye vuruyormuşsunuz gibi bir hafiflik var. Ama o görsel efektler ve animasyonların şıklığı bu açığı biraz da olsa kapatabiliyor. Oyunu Dark Souls'lardan ayıran önemli bir nokta aslında. Combo yapabiliyor oluşumuz. Fakat bu combo yapabilme mekaniğini Souls-like oynanışa fazla yediremedikleri için insanlara garip geliyorlar ki haklılar. Keşke biraz daha cilalayabilselerdi, o zaman tadından yenmezdi. Code Vein'in harita dizaynı tam anlamıyla labirentvari ve dikey olarak katmanlanmış bir yapıya sahip. Oyun açık dünya değil, çizgisel ama kendi içinde dallanıp budaklanan kapalı zindanlardan oluşuyor. Harita tasarımı ve bölgelerin birbirine bağlanması şu temel noktalar üzerinden işleniyor. Merkezi üs mantığı bulunuyor. Oyundaki tüm ana bölgeler Dark Souls'taki Firelink Shrine benzeri güvenli bir merkeze bağlı. Keşfettiğiniz yeni alanlar ve haritada ilerleyişiniz, bu üssün arkasındaki gizli geçitler veya asansörler vasıtasıyla ana hikayeye entegre ediliyor. Kestirmeler ve dikeylik mevzusu ise bir bölgeye girdiğinizde yollar sürekli 2'ye 3'e ayrılıyor. Dakikalarca karmaşık koridorlarda yürüdükten sonra indirdiğiniz bir merdiven, tekmelediğiniz bir kapı veya bindiğiniz bir asansör sizi o bölgenin en başındaki kayıt noktasına geri çıkarıyor. Haritalar yatay olmaktan ziyade alt geçitler, uçurum kenarları ve çökük binalarla dikey olarak tasarlanmış. Bir de kapalı harita illüzyonu bulunuyor. Nasıl bir şey? Şöyle. Oyundaki en büyük tasarım tercihlerinden biri. Harita arayüzünün başlangıçta kapalı olması, siz bölgedeki küçük misalları temizledikçe mini haritada nereye bastığınızı ve hangi yolların birbirine bağlandığını ayak izlerinizden görüyorsunuz. Bu da körlemesini, keşif hissini arttırıyor. Bölgelerin birbirine bağlanma mantığı teoride çok iyi işlese de, oyunun ortalarında karşınıza çıkan o meşhur beyaz katedral, Cathedral of Sacred Blood, harita tasarımının sınırlarını zorluyor. Her yerin tamamen aynı mimariye ve beyaz tonuna sahip olduğu bu bölgede birbirine bağlanan yollar o kadar aşırı ve karmaşık ki kestirmeleri açsanız bile nerenin nereye çıkacağını unutup kaybolabiliyorsunuz. Aslında güzel ama böyle bir tercih yaptıkları için Code Vein'in oyuncuların kafasının en az karışmasını sağlayacak şekilde dizayn etmesi lazımdı haritayı. Müzikler Go Shina'nın imzasını taşıyan, oyunun kıyamet sonrası atmosferini üst seviyelere çıkarmaya çalışan gotik ve anime soslu parçalardır. Bu arada bilmeyenler için Go Shina, Kimetsu no Yaiba, God Eater gibi serilerin de müziklerini yapan bir abimiz. Müziklerin yapısı gotik ve karamsar bir atmosferi yansıtıyor. Harita keşiflerinde devreye giren yoğun keman soloları, kilise koroları ve ork sesleri dünyanın çaresizliğini ve melankolisini çok iyi yansıtıyor. Boss dövüşlerinde ise sakin tonlar yerini devasa orkestralara, sert davullara ve görkemli koro çığlıklarına bırakarak dövüşün adrenalini ve sinematik etkisini iki katına çıkarıyor. Hikaye anlatımına etki eden müzikler karakterlerin geçmiş anılarını izlediğimiz dramatik sahnelerde çalan hüzünlü piyano ve yaylı çalgılar oyunun trajik hikaye yönünü derinleştirmeye amaçlıyor. Tabii müziğe kapılabilirseniz. Orkestral bestelerin yanı sıra oyunun ana temasında ve hareketli sekanslarında Japon rock grubu Wamps'ın parçaları kullanılarak oyuna dinamik bir anime aksiyonu havası katılmaya çalışılıyor. Hani Vampiriz grupta Wamps falan, oradan da küçük bir mükmin latifelerini etmişler. Code Vein'in grafik ve optimizasyon performansı, anime estetiğini koruyan ama teknik tarafta bazı eskiyen detaylara sahip bir yapıdadır. Hatta haritanın bazı noktalarında iyi bir ekran kartına sahip olsanız dahi 40 FPS'lere kadar düşen bir yapımdır. Oyun, Unreal Engine 4 motorunu kullanıyor. Evet, Unreal Engine 4. Çok severim kendisini. Karakter tasarımları, kıyafet detayları, yetenek efektleri ve çevreye yayılan o kıyamet sonrası sarımsı kırmızı toz bulutları görsel açıdan tam bir anime şöleni sunuyor. Karakter modellemeleri ne kadar şık ve cilalıysa, çevre kaplamaları, duvarlar, yerdeki kayalar, yıkık binalar bir o kadar sıradan ve bazen PlayStation 3 dönemini andıracak kadar düşük çözünürlüklü kalabiliyor. Açık dünya bir oyunu PlayStation 4'e optimize etmek için böyle yapmışlar, çok bariz ama yazık kafanıza yani. Oyunun optimizasyonu genel olarak başarılı ve kararlı gibi görünse de aslında öyle değil. Savaşların en yoğun olduğu, ekranda onlarca efektin patladığı anlarda FPS'iniz %60 ihtimalle yere uzanabiliyor. Yükleme süreleri makul düzeyde, hatta bazen bu optimizasyona rağmen aşırı hızlı. M.2 SSD'den dolayı ama neredeyse tüm oyuncuların PC'sinde M.2 SSD bulunuyor. Ondan dolayı da M.2 üzerinden konuşuyorum. Sistemleri gereksiz yere yormuyor. Şöyle izah edeyim. Ekran kartınızın %40'ı falan kullanılıyor bazen. O yüzden yormuyor. Tam olarak da bu yüzden FPS yerlerde yuvarlanabiliyor. Oyunda sanki her bölüm bilgisayarınızın farklı bir bölümünü yoruyormuş gibi geliyor. Aşırı sinir bozucu ve güzel bir puan kıracağım buradan. Yapacak
yapacak bir şey yok. Code Vein esnek sınıf sistemiyle oyuncuyu özgür bırakan yapısı, anime estetiği bezeli dövüşleri ve kulakların pasını silen epik müzikleriyle kendine bağlamayı başaran bir yapım olsa da donanımı sömüren optimizasyon hataları, çağ dışı çevre kaplamaları ve saç baş yolduran labirent haritaları yüzünden maalesef potansiyel bir şaheser olma şansını kaçırıyor. Türün meraklıları için sunduğu o hırslı ve sürükleyici dünya kesinlikle şans vermeye değer. Ancak teknik kusurları ve yarım kalmışlık hissi nedeniyle oyun bittiğinde akılda kalan şey büyük bir hayranlıktan ziyade çok daha iyi olabilirmiş dedirten kaçırılmış bir fırsat oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, beğenmediyseniz de canınız sağ olsun ama yine de abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim efendim.